Selamlar. Her Yer 2 Bilet kanalından ben Niyazi. Ben Betül. Bugün Almanya romantik yol gezimizin ikinci durağındayız ve Rotenburg'dayız. Bugün sizlerle burayı gezeceğiz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve aşağıdaki hesaplardan bizleri takip etmeyi unutmayın. O zaman gezimiz başlasın. Başlasın. Fatih Premium Car Care sunar. Bu gezimizde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Nürnberg Havalimanı'na uçuyoruz. İnişimizin ardından kiraladığımız aracı teslim alıyor, Almanya romantik yol rotamızın ilk durağı olan Würzburg'a gidiyoruz. Ardından Rotenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Nördlingen, Schwangau ve Füssen'i gezip Almanya romantik yol rotamızı tamamlıyoruz. Dönüş yolunda Ingolstadt Village'da kısa bir mola verip sonrasında Nürnberg'i keşfediyor ve gezimizi burada noktalıyoruz. Bu gezimizdeki Almanya'nın romantik yolu nedir, neresidir? 1950 yılında 2. Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'nın tarihi ve kültürel mirasını yeniden dünyaya tanıtmak amacıyla oluşturulan yaklaşık 460 kilometrelik turistik bir rotadır. Güzergah Würzburg'dan başlayıp Füssen'deki dünyaca ünlü Neuschwanstein Şatosu'na kadar uzanır. Bu yol boyunca Orta Çağ'dan kalma surlarla çevrili kasabalar, görkemli saraylar, tarihi kaleler, üzüm bağları ve Bavyera'nın etkileyici doğal manzaraları ziyaretçileri karşılar. Rotenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Nördlingen gibi şehirler yüzyıllardır büyük ölçüde korunmuş tarihi dokularıyla bu rotanın en dikkat çekici durakları arasında yer alır. Bugün romantik yol yalnızca Almanya'nın en ünlü turistik rotalarından biri değil, ülkenin tarihini, mimarisini ve kültürel mirasını tek bir yolculukta keşfetmenin en güzel yollarından biri olarak kabul ediliyor. Evet, şimdi otelden çıktık. Biz hemen karşısında otoparkı vardı. Günlük ücreti 10 euro olan. Aracımız oradaydı. Valizlerimizi oraya koyduk. Birazcık şehri gezeceğiz. Ondan sonra da sonraki rotamıza geçeceğiz. Oteli de hemen gösterelim aşkım. Şöyle çevireyim. Kaldığımız yer burası. Arkadaşlar yalnız çok sıcak. Bir de şöyle bir saçmalık da var. Sadece odada vantilatör vardı. Bayağı piştik açıkçası. Evet, eski stil. Yani çok güzel oda, temizliği güzel, banyosu Evet. falan yeniydi bayağı. Ama o sıcak canımızı okudu, yani çok sıcak zamanda tavsiye etmem açıkçası. Evet, şimdi biz gezmeye başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel. Şu an şehir meydanına gidiyoruz, Eskişehir meydanına. Old Town'a. Rotenburg'un Marktplatz meydanındayız. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yer belediye binası oluyor. Burası böyle küçük, sevimli bir meydan. Burada yeme içme yerleri de var. Dilerseniz oturabilirsiniz. Yıl 1631, 30 yıl savaşlarının en karanlık günleri. General Tilly'nin ordusu Rotenburg'u ele geçirir ve şehrin yok edilmesine karar verir. Tam her şeyin bittiği düşünülürken General Tilly beklenmedik bir teklif sunar. Kim bu 3.25 litrelik şarap kupasını tek nefeste bitirirse şehri bağışlayacağım. Rivayete göre belediye başkanı George Nusch bunu başarır ve Rotenburg kurtulur. Bugün Marktplatz'taki Raststraßenstuben'in saatinde sabah 10 ile akşam 10 arası her saat başı bu efsane yeniden canlandırılıyor. Gerçek mi, efsane mi bilinmez. Ama bu hikaye Rotenburg'un ruhunu yüzyıllardır yaşatmaya devam ediyor. Siz de geldiğinizde izleyebilirsiniz. Biz şimdi buranın en ünlü fotoğraflarda yer eden kısmına gidiyoruz. Hadi devam edelim.
Rothenburg ob der Tauber bir zamanlar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun en zengin şehirlerinden biriydi. 12. yüzyılda kurulan şehir, Tauber Nehri üzerindeki stratejik konumu sayesinde Orta Çağ'ın en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. 1274 yılında özgür imparatorluk şehri ilan edilmesiyle doğrudan imparatora bağlı ayrıcalıklı kentlerden biri oldu ve büyük bir ekonomik güç kazandı. Ancak 17. yüzyıldaki 30 yıl savaşları ve değişen ticaret yolları Rothenburg'un eski zenginliğini kaybetmesine sebep oldu. İlginç olan ise tam da bu durgunluk sayesinde şehrin büyüyememesi ve Orta Çağ'dan kalan surları, meydanları ve yüzlerce yıllık ahşap evleriyle neredeyse eksiksiz günümüze ulaşmasıdır. Bugün Rothenburg, Almanya'nın en iyi korunmuş ortaçağ şehirlerinden biri ve adeta yaşayan bir tarih müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Şu anda o en meşhur, ikonik, herkesin fotoğraf çekildiği yerdeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz yer Plön diye geçiyor. Geldiğinizde mutlaka buraya uğrarsınız. Burada her ev çok güzel ama burası ayrı bir güzel. Plön ismi küçük meydan anlamına gelse de aslında iki ortaçağ yolunun kesiştiği tarihi bir kavşak. Ortadaki yaklaşık 500 yıllık yarı ahşap evin arkasında gördüğünüz iki kule ise şehrin farklı girişlerini koruyordu. Yüzyıllar önce tüccarlar ve yolcular bu noktadan geçerek Rothenburg'a adım atıyordu. Bugün ise burası Almanya'nın en ikonik manzaralarından biri olarak kabul ediliyor. Evet, hediyelik eşyacıya geldik. Magnetler 5 euro ile 6,5 euro arasında değişiyor. Şu 5 euro mesela. Onun dışında şu 6,5 euroydu. Şuna bakayım, güzel bir saat. Bu da 5 euroymuş. Şunlar biraz daha uygun olabilir ama 3,5 euroymuş bunlar da. Gelirseniz bakarsınız siz de. Böyle resimler var. 10 euro. Yüzyıllar önce bu surların üzerinde nöbetçiler dolaşıyor, kulelerden şehrin çevresi gözetleniyordu. Rothenburg'un yaklaşık 4 kilometrelik surları Orta Çağ boyunca kenti savaşlardan koruyan güçlü bir savunma hattıydı. Bugün ise aynı surların üzerinde yürürken aşağıda yüzyıllardır değişmeden kalan şehri izleyebiliyorsunuz. Zaman değişti, savaşlar geride kaldı. Ama Rothenburg'un surlarında Orta Çağ'ın izleri hala yaşamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, şu an bulunduğumuz yer bayağı hoşumuza gitti. Konumunu hemen ekliyoruz. Geldiğinizde bence buraya da uğrayın. Güzel fotoğraflar çekilirsiniz. Gelsene hayatım, şöyle karşıda da hemen gözetleme yerleri. Alt katta. Kolturm diye geçiyor. Evet, böyle devam ediyor boylu boyunca. Biz buradan dönelim artık. Çok sıcak. Biraz bir şeyler yiyip içmemiz lazım. Evet, magnet almaya geldik. Burada hep fiyatlar farklı. Şu mesela 4 euro. Şu elimdekiler 4,5 euro. Şunlar ev tipi olanlar 7 euroydu. Küçüğüne bakayım. 4 euroymuş. Bak, küçükleri de tatlı. Bu 5 euro. Bakalım hangisine karar vereceğiz. Bu da 4 euro. Bir de şu varmış. Bu da çok güzel. Bu da 5 euro. Yani bu fiyat bantlarında buradaki magnetler. Buna bakalım. 4,95. Şunlar da 3,5 euroymuş. Daha minimal. Bunlar da çok tatlı aslında. Bak, bu da güzelmiş. 4 euro. Bakalım biz karar vereceğiz Evet. şimdi. Geldiğinizde dilerseniz siz de bakarsınız.
Bu tatlılar buraya özel tatlılar diyebiliriz yani. Tatlı görünümlü. Ama tatları pek güzel değilmiş sanırım. Görsel olarak ilgi çekici duruyor ama biz denemeyeceğiz açıkçası. Siz de gelirseniz merak edenler deneyebilir. Evet arkadaşlar, Rothenburg gezimiz burada sona eriyor. Buradan sonraki rotamıza doğru devam edeceğiz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi Dinkelsbüch'e geldik. Şimdi arabamızı çektik buraya. Otopark vardı. Sorun çıkmasın diye. Hemen şehire doğru ilerliyoruz. Eskişehir'i geziyoruz her zamanki gibi. Burası paralı bir otopark. Şöyle saatlerini göstereyim. Yarım saat ücretsiz. Ondan sonra 60 dakikası 1 euro, 90 dakika 2 euro, 120 dakika 3 euro. En fazla 2 saat 2 saat kalabiliyormuşsunuz. durabiliyorsunuz. Gelirseniz eğer bilginiz olsun. Onun dışında gelirken bir de marketlerin olduğu bir kısım var. McDonald's, Edeka, Evet, Edeka. Onun DM orada da falan. Orada ücretsiz otopark var. Dinkelsbüch, Almanya'nın romantik yolu üzerindeki en iyi korunmuş ortaçağ şehirlerinden biri. Şehrin temelleri 8. yüzyıla kadar uzanıyor. Orta Çağ'da önemli ticaret yollarının kesişiminde bulunan Dinkelsbüch, özellikle 14. ve 15. yüzyıllarda büyük bir ekonomik güç kazandı. 1305 yılında özgür imparatorluk şehri statüsüne kavuşarak doğrudan imparatora bağlandı. Şehrin zenginleşmesiyle birlikte bugün gördüğümüz surlar, kuleler ve renkli tüccar evleri şekillendi. 30 yıl savaşları gibi büyük çatışmalara rağmen tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan Dinkelsbüch, bugün Orta Çağ'dan kalma şehir planını ve yaklaşık 800 yıllık surlarını hala yaşatıyor. Bu nedenle Dinkelsbüch, geçmişin en güzel şekilde korunduğu Alman şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Evet arkadaşlar, Rothenburg'da olduğu gibi burada da şehre giren birçok kapı mevcut. Arkamda görmüş olduğunuz kapının ismi de Rothenburg Kapısı. Güzel bir mimari. Evet, kapıdan çıktığımızda yola şöyle geçitten geçiyorsunuz ama kenarda bir gölet. Şöyle burada bir yürüme yolu var. Biraz buradan yürüyelim biz o zaman. Biraz böyle yürüyelim, sonra döneriz. Evet, şimdi burada bir tane park var. Normalde burası açık galiba ama bir etkinlik yapıyorlar. Girişte de orada yazmışlar ücretlerini, şu tarafta hemen. İçeride kostümlü insanlar var. Güzel görünüyor gibi ama bizim zaten o kadar zamanımız yok. Biz buradan devam edeceğiz. Şey yapıyorlar bak, havada yukarıdan su fışkırtıyorlar ki biraz insanlara serinlik olsun diye. O kadar sıcak ki şu an. Yani sıcakta zar zor geziyoruz. Şurada hemen bir kule var. Bu kule kapalı galiba, şurada kapısı ama. İsmini bırakırız bu parkın. Geldiğinizde eğer açık olursa gezersiniz. Buralarda güzel yerler. Kapalı değil mi? Kapalı. Aynen. Hadi devam edelim. Devam edelim.
Şu an St. George Katedrali'nin içine gireceğiz. Hadi bakalım. Dinkelsbü'nün kalbinde yükselen bu görkemli yapı aslında şehrin orta çağdaki gücünü anlatıyor. İnşasına 1448 yılında başlayan bu dev gotik yapı tam 51 yıl sonra 1499'da tamamlandı. O dönemde böylesine büyük bir kiliseyi inşa ettirmek yalnızca inançla değil, büyük bir ekonomik güçle de mümkündü. Dinkelsbü'nün zengin tüccarları bu yapının yükselmesine katkıda bulunurken şehirde ticaret giderek güçleniyordu. Bugün yaklaşık 62 metrelik kulesi, yüksek kemerleri ve devasa pencereleriyle St. George, Dinkelsbü'nün orta çağdaki zenginliğini ve ihtişamını hala gözler önüne seriyor. Evet arkadaşlar, şu an bir sonraki durağımız olan Nördlingen'e geldik. Kalacağımız otele eşyalarımızı bıraktık. Heilu Otel'de kalacağız. Ücretsiz bir otoparkı var, hemen altında market de var. Eğer gelirseniz aklınızda bulunsun. Hadi buradan biz Eskişehir'e doğru yol alalım. Evet arkadaşlar, şu an kaleden içeri giriyoruz. Biz Remlinger Tor kapısından giriyoruz. Bununla beraber toplamda 5 adet kapı mevcut. Hadi gelin şimdi hep birlikte gezelim. Evet, şuradan yukarıya surlara çıkılabiliyor. Diğer şehirlerde olduğu gibi. Burası da surlarla çevrili. Şöyle göstereyim. Şu taraflarda böyle devam ediyor. Orası boylu boyunca surlar devam ediyor. Altstadt'a gidiyoruz. Evet, yapılar Eskişehir. genel olarak birbirine benziyor zaten. Burası da diğerleri kadar güzel bir şehir. Nördlingen'i diğer ortaçağ şehirlerinden ayıran çok daha sıra dışı bir hikayesi var. Bu şehir yaklaşık 15 milyon yıl önce dev bir meteorun çarpmasıyla oluşan Riss kraterinin tam merkezinde kurulmuş. Çarpmanın oluşturduğu krater yaklaşık 25 kilometre genişliğinde ve etkisi şehrin bugün bulunduğu coğrafyayı tamamen şekillendirmiş. Şehrin simgesi olan St. George Kilisesi'nin kulesi ise Daniel adıyla biliniyor. 90 metrelik bu kuleden bakıldığında Nördlingen'in neredeyse kusursuz dairesel yapısı ve onu çevreleyen Riss kraterinin izleri görülebiliyor. Yani burada aslında sadece bir ortaçağ şehrini değil, milyonlarca yıllık bir kozmik olayın üzerine kurulmuş bir şehri geziyorsunuz. Evet, arkamda görmüş olduğunuz yerde St. George Kilisesi. Biz geldiğimiz saat itibariyle kapalı, 6'ya kadar açıkmış. Geldiğinizde bakarsınız. Bir de buranın şu kulesi var, şu tarafta gördüğünüz üzere. Orası bir seyir terası diyebiliriz. Oraya ücretli bir şekilde çıkılıyor. Dilerseniz geldiğinizde çıkabilirsiniz. Oranın girişini ve ücretlerini de ekrana ekliyorum. Ama merdivenler çok darmış. Bilginiz olsun o konuda. Hadi biz devam edelim. Evet, katedralin hemen arkasında da Kriegebrunnen adında bir çeşme bulunuyor. Geldiğinizde mutlaka buraya da bir göz atın. Kriegebrunnen yani Savaşçı Çeşmesi. 1902 yılında yapılan çeşmenin merkezinde kılıcı ve kalkanıyla tasvir edilmiş zırhlı bir savaşçı bulunuyor. Bu figür Nördlingen'in yüzyıllar boyunca taşıdığı askeri kimliği ve kendini savunma geleneğini simgeliyor. Ancak çeşme yalnızca geçmişteki savaşları anlatmıyor. Üzerindeki şehir armasıyla Nördlingen'in bağımsızlığını ve güçlü şehir kimliğini de temsil ediyor. Evet arkadaşlar, Betül'ün bulduğu pizzacı. Yazarız ismini. Margarita söyledik. Evet, bu 33 santim oluyor. 8,5 euro. Bir tane böyle söyleyelim dedik. Duruma göre başka bir şey de yeriz belki.
Evet, şimdi tadım yapıyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Başarılı. Beğendin mi? Afiyet olsun o Hamuru zaman. da çok iyi. Hamurun altı göz göz. Çok güzel. Hadi afiyet olsun o zaman. Evet, şimdi pizzamızı yedikten sonra yan tarafta dönerci vardı. Bir de burayı deneyelim. Sıra da var. Evet, şöyle Alice Kebap House'tan bir tane de döner aldık. Tavuk döner. Hemen deneyelim. 8,5 euroydu galiba. Gerçekten beğendim. Burayı tavsiye ederim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, Alice Kebap House teşekkür ediyoruz. Ali Bey'e de ve babasına da gerçekten çok lezzetliydi döneri. Çay da ikram ettiler. Keselerine bereket. Bizim milletimizin insanı sağ olsun her yerde kendi vatandaşlarını gördüklerinde de çok ilgileniyorlar. Evet, her şey için teşekkür ediyoruz onlara. Sağ olsunlar. Hadi biz devam edelim. Buradan da selam verelim. Evet, artık şu an akşam üzeri 9:15 değil mi şu an saat? Evet ama hava Çok kararmadı. güzel. Havanın kararmıyor oluşu gerçekten çok hoş. Bizim uzun zamandır gittiğimiz yerlerdeki en sakin rotayı şu an izliyor gibiyiz. Evet. Şu an mesela 9'a 15 geçiyor. Bu meydan birazcık kalabalık gibi, şöyle göstereyim. Şu şekilde kafeler dolu. Normalde dün Rotenburg çok boştu. Zaten biz 10'da falan gitmiştik. Bayağı geç bir saatte. Tamamen her yer kapalıydı. Burada da 10'dan sonra kapanır herhalde diye düşünüyorum. Ama hava çok güzel, aydınlık. Havanın geç kararması mükemmel bir şey. Yani Türkiye'de de geç karardığı zamanlar oluyor ama bu saatleri hiç görmedik. Ben hiç görmedim. Böyle sakin, keyifli oluyor bizim için. Asıl yoğun sezon sanırım Ağustos oluyormuş buralarda. Temmuz-Ağustos gibi. Biz işte Haziran sonundayız. Ama sıcaklıklar çok artar. Bu sene erken gelmiş bu sıcaklıklar, bizim de şansımıza o biraz kötü oldu. Çok fazla yorucu oluyor. Ona göre dikkat edersiniz. Aha, bu meydan bayağı hareketli şu anda. Hareketli bir meydan. Evler falan çok güzel. Şöyle gidelim. Haydi. Arkamda görmüş olduğunuz kapı Löpsinger Tor diye geçiyor. Hemen içinde bir Stadtmuseum var. Ama tabii şu an saat geç olduğu için biz Kapalı. giremiyoruz. Surlarda dolaşabilir miyiz bilmiyorum. Bakalım mı? Bu kapı açık çünkü belki açık olabilir surlar. Olabilir. Burada saatleri gösteriyor zaten, müzenin saatlerini. Şöyle bakabilirsiniz. Buradan sonrası Yenişehir tarafı. Ama bu Eskişehir'in komple hala surlarla çevrili olması çok etkileyici gerçekten. Burada Ve çok surları güzel gezebilmek de kurmuşlar. çok güzel. Yukarı çıkalım mı? Çok güzel görünüyor. Katedralin kulesi her yerden görünüyor. Burada bir de değirmen vardı. Biz de geldik hava kararmadan bakalım diye. Şöyle bir etrafta inşaat çalışması var. Şöyle gösterelim. Hatta İnşaat. Niyazi'ye girme bu alana dedim de şurada açıklık vardı, hani şurada yol falan yapıyorlar.
Hemen değirmen şurada, şu sarı binanın önünde. Şuradan gösteriyor. Ama dönmüyor tabii şu anda. Tabii şu an su sesi geliyor. Şuradan hatta göstereyim. Evet arkadaşlar, Almanya Romantik Yol serimizin 2. bölümü burada sona eriyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve aşağıdaki hesaplardan bizleri takip etmeyi unutmayın. O zaman Almanya Romantik Yol rotamızın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Fatih Premium Car Care sundu.